Narsistle olan bir ilişkinin bitişi sadece sıradan bir ayrılık değildir. Bu kimyasal bir savaştır. Ruhunuzun üzerine adeta bir asit dökülmüştür ve şimdi o asit damlaları kurumuş ve geride derin yarıklar ve kalıcı izler bırakmıştır. Ve elbette o izlerin üzerine başka birinin dokunmasına izin vermek istemezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki bu dokunuş eski yaraları tekrar kanatabilir. Peki kalbinizin kapıları neden sonuna kadar kapalı ve neden siz eskiden aşkla soluk alıp verirken şimdi bir duvar gibi sert ve soğuksunuz? Ben Mustafa Çay. Bugün bir narsistle ayrıldıktan sonra insanların neden adeta hayata küstüklerini ve hayatlarına kimseyi almak istemediklerini konuşacağız. İnsanın beyni her şeyden önce hayatta kalmak ve güvende olmak için tasarlanmış. Muhteşem bir makine beyin. Eğer bir yere dokunduğunuzda elektrik çarparsa beyniniz o yeri tehlikeli olarak işaretler ve bir daha dokunmak istemezsiniz. Narsisistik bir ilişkide de tam olarak bu olur. Aşk artık sizin için elektrik prizine ya da ateşe dokunmak gibidir. O ilişkide her yakınlaşma girişiminiz karşılıksız kalmış, her savunmasız an bir silah olarak kullanılmıştır. Ve seni seviyorum demeniz bile tuhaf karşılanmıştır belki de. Beyniniz bu deneyimleri kaydetti ve şimdi size şunu söylüyor. Yakınlık demek acı demek. Bu yüzden şimdi biri yanınıza yaklaştığında içgüdüsel olarak geri çekiliyorsunuz. Çok doğal. Bu bilinçli bir karar değil. Bu hayatta kalma içgüdünüzün devreye girmesi. Yani buradan da anlaşılacağı üzere kimse durup dururken bir ıssız adam olmuyor. Kimse bir sabah gözünü açtığında güvensiz bağlanan birine, aşktan korkan birine dönüşmüyor. Ormanda yürürken yılan tarafından ısırılan biri artık her kalın dalı, her köklü ağaç gövdesini yılan sanabilir. Aynı şekilde pek çok kişi de yeni biriyle karşılaştığında o yılanı hatırlar ve bu soru o kadar yıpratıcıdır ki sonunda ormandan kaçıp evde yapayalnız kalmayı tercih eder. İşte ilişkilerde kaçıyor olmamızın temel dinamiği de tam olarak böyle işler. Narsisistik bir ilişkide siz kendiniz değildiniz. Pek çok role bürünmüştünüz. Kurtarıcı, hayran, terapist, ego okşayıcı, ayna gibi. O ilişki boyunca kim olduğunuzu unuttunuz. Çünkü sürekli başka biri olmaya zorlandınız. Ama şimdi ortada bir tiyatro sahnesi var. Fakat oyun bitti. Rolünüz yok. Ve siz o kostümler olmadan kim olduğunuzu hatırlamaya çalışıyorsunuz. İşte bu yüzden yeni birine ilgi duymuyorsunuz belki de. Çünkü henüz kendinizi bulamadınız. Bir rolü olmayan, sadece nefes alıp veren bir insan olarak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şu an sizin ihtiyacınız olan sessizce var olmak, kimseye bir şey kanıtlamak zorunda kalmadan, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan hayatınıza devam etmek. Peki bu boşluk duygusu ne kadar sürecek? Elbette bunun herkes için bir standardı yok ama bu ilişkide kaç yıl geçirdiyseniz o kadar ay kendinize gelmek için yeterli olabilir. 2 yıllık bir ilişki ise 2 ay, 10 yıllık bir ilişki ise 10 ay gibi. Bu elbette mutlak bir formül değil. Sadece ruhsal bir geometri. Evet, şu an belki hayatınızda kimseyi istemiyorsunuz ama bazen karşınıza biri çıktığında o kaotik enerjiyle birlikte kalp atışlarınız hızlanabilir. Sanki eski bir şarkı duymuşsunuz gibi. Bu sizin ruhunuzu emen insanlara çekildiğiniz anlamına gelmez her zaman. Narsistlerle geçirdiğiniz zaman adeta sürekli volkanik bir arazi üzerinde yaşamak gibiydi. Her gün bir patlama, her an bir kriz, durmaksızın lavlar akıyor ve sarsıntılar var. Beyniniz bu kaosa uyum sağlamıştı. Dopamin, kortizol, adrenalin hepsi yüksek dozlardaydı. Şimdi ise size sakin, istikrarlı, güvenli bir düzlük sunuluyor ve beyniniz buna "bu çok sıkıcı" diyor. Ama gerçekte sıkıcı olan değil, şifalı olandır bu. Fakat bunu ancak zamanla anlayabiliriz. O yüzden şu an kimseyi istememeniz aslında beyninizin size "bana yeni bir fırtına verme, beni uğraştırma, ben henüz düzlükte yürümeyi öğreniyorum" demesidir. Sakin bir insan karşınıza çıktığında onun soğuk biri olduğunu değil, sizin hala yanmakta olduğunuzu düşünün. O yanmıyor. Siz hala alevin içindesiniz. Belki onu görmüyorsunuz. Belki yıllardır konuşmadınız ama sesi hala zihninizde yankılanıyor. Sen çok duygusalsın. Kimse senin gibi zor biriyle olmaz. Her şeye aşırı tepki veriyorsun. Sen kusurlusun gibi.
Bu cümleler artık onun ağzından çıkmıyor. Sizin iç sesiniz haline gelmiş ve bu iç ses yeni birini tanıdığınızda devreye giriyor. Nasılsa sen yine bir şeyleri batıracaksın. Bu zihinsel bir tutsaklık durumudur. Savaş bitmiştir ama askerlerin beyninde bomba sesleri yankılanmaya devam ediyordur. Buna travma sonrası stres denir ve ciddi bir müdahale gerektirir. O sesler size ait değil. Onlar size bulaştırılmış düşünce virüsleri. Yeni birine açılmayı düşündüğünüzde bu hayalet ses fısıldamaya başlar. Gerçek yüzünü görürse kaçar. Sen yeterince iyi biri değilsin. Nasılsa yine aynı şey olacak, eline yüzüne bulaştıracaksın ve siz daha denemeden vazgeçersiniz. İşte kimseyi istememenizin bir diğer nedeni de budur. Zincirler kırılmıştır ama izleri hala acıtıyordur. Narsisistik bir ilişki sadece karşı tarafa olan güveninizi yok etmez. Kendinize olan güveninizi de mahveder. Çünkü o ilişki boyunca muhtemelen sürekli şuna benzer şeyler duydunuz. Sen abartıyorsun. O öyle bir şey söylemedi. Sen yanlış anladın. Senin algın bozuk. Ve artık kendi gerçeklik algınıza bile güvenmiyorsunuz. Şimdi yeni biri seninle olmak gerçekten çok güzel dediğinde kafanızda hemen şu soru beliriyor. Bu gerçek mi? Yoksa yine ben mi yanlış anlıyorum? Biri size iyi davrandığında acaba ardında ne var diye sorguluyorsunuz. Narsisistik bir ilişki kimliğinizi adım adım sökmeye benzer. Önce hobileriniz gider. O müzik çok saçma. O arkadaş grubu sana iyi gelmiyor. Sonra görüşleriniz değersizleştirilir. Sen bu konuları anlamazsın. Boş ver ya. Senlik bir şey yok gibi. Sonra duygularınız yok sayılır. Aşırı tepki veriyorsun. Sana bunu anlatmakla vakit kaybedemem. Ve en sonunda geriye sadece bir kabuk kalır. İçi boş, sesi duyulmayan, rengi solmuş bir varlık. Ve şimdi de sizden bir başkasını sevmeniz bekleniyor. Ama hangi benlikle? O kim? Çünkü siz kendinizi tanımıyorsunuz daha. Neyi sevdiğinizi, neye inandığınızı, neyin sizi mutlu ettiğini unutmuşsunuz. Nasıl yeni birine bağlanacaksınız ki? Daha onun karşısında kim olacağınızı bile bilmiyorsunuz. Bu aşamada yapmanız gereken şey yeni birini aramak değil, kaybettiğiniz parçaları toplamaktır. Şöyle bir eski fotoğraflarınıza bakın. Ben eskiden nelerden hoşlanırdım diye sorun kendinize. Unuttuğunuz hobilerinize, ilgi alanlarınıza geri dönün. Susturulmuş sesinizi yeniden duyun. Geçmişteki kendinizi arkadaşlarınızdan dinleyin. Ben eskiden nasıl biriydim diye sorun. Çünkü bir ilişki iki tam insanın buluşmasıdır. Bir bütünle bir enkaz arasında kurulan bir bağ değildir. Bir diğer acı gerçek de şu. Belki orada gerçek anlamda bir ilişki yoktu. Siz seviyordunuz, bağlanmıştınız ama ya o, belki de o bir maske takıyordu. Siz aslında bir hologramla dans ediyordunuz. Şimdi ise o hologram kayboldu ve siz de gerçek bir insanla tanışma fırsatı bulduğunuzda içinizde tuhaf bir his oluştu. Bu çok gerçek ve bu beni korkutuyor. Çünkü gerçek insanlar gerçek duygular taşır. Onlar da kırılgan, incinebilirdir ve hata yaparlar. Narsistin o mükemmel maskesi size güven veriyordu belki başlangıçta. Şimdi ise biri karşınızda duruyor ve gerçek, kusurlu, dürüst ama siz bu dürüstlüğe alışkın değilsiniz. Gerçeklik sizin için artık yeni bir yabancı dil gibi. İşte bu yüzden yeni birini istemiyorsunuz. Çünkü o kişi gerçek ve gerçeklik şu an sizin için çok ağır. Siz henüz sahte ile gerçeği ayırt etmeyi yeni yeni öğreniyorsunuz. Bu bir keşfetme süreci ve zaman alır ama paradoksal bir şekilde narsisistik bir ilişkiden sonra hayatınızda artık kimseyi istememek aslında en sağlıklı tepki olabilir. Çünkü belki de hayatınızda ilk defa başka birinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendinizi yok etmiyorsunuz. Belki de ilk defa sabah uyanıp bugün ne yapmak istiyorum diyebiliyorsunuz. O ne ister demiyorsunuz. Bu yalnızlık dönemi bir çöl değil, bir kutsal tapınaktır. Burada sessizlik var, sükunet var ve en önemlisi sizin sesiniz var. O kadar uzun süre susturuldu ki bu ses şimdi yeniden tınlamaya başlıyor. İlk başta kısık, çekingen, titrek ama zamanla güçleniyor ve bir gün fark ediyorsunuz ki artık içinizdeki o ses sizin sesiniz. Başkasının yankısı değil. Bu süreci aceleye getirmeyin. Evet, çevreniz baskı yapabilir. Yalnız kalacaksın,
biyolojik saatin geçiyor, fırsatlar kaçıyor gibi şeyler duyabilirsiniz ama tek başınalık yalnız kalmaktan daha iyidir. Ve kendiniz olmadan kurulan her ilişkide eninde sonunda çöküşe mahkumdur. Japonların kintsugi adını verdikleri bir sanat vardır. Kırık çanak çömlekleri altın tozuyla birleştirirler ve kırıkların izini saklamak yerine o kırıkları daha görünür hale getirirler. Kırık parçalar artık bir utanç kaynağı değil, bir hikayedir, bir güzelliktir. Belki sizin de kırıklarınız var ve bu kırıkları altınla doldurmak için zamana ihtiyacınız var. Aceleyle başka biriyle yapıştırırsanız o kırıklar görünmez olur ama derinlerde yine çatlaklar kalır ve ilk sarsıntıda aynı yerden kırılırsınız. Fakat eğer o kırıklara altın tozlarıyla dokunursanız, yani terapi, öz şefkat, zaman ve sabırla yaklaşırsanız ortaya çıkan eser çok daha değerli ve çok daha anlamlı olur. Hayatınızda hiç kimseyi istememek bir zayıflık değil. Bu kintsugi sürecinizdir. Altın henüz yeni dökülüyor ve kırıklar henüz birleşiyor. Ve bu iş tamamlanmadan kimseye o eseri göstermek istemiyorsunuz. Bu son derece anlaşılır bence. Kimseyi istemiyor olmanızın altında aslında derin bir bilgelik yatıyor. Bir daha herkese açık olmayacağım diyor bu kırılmış parça. Bu soğukluk değil, stratejik bir yaklaşım. Geçmişte belki de sınırlarınız yoktu. Kim gelirse gelsin kolayca hayatınıza girebiliyordu. Hatta bazıları zorla girdi. Şimdi ise duygusal kapınızın önünde bir güvenlik sistemi devrede. Bu sistem şunları içermeli. Biri size acele ettiriyorsa bu ilk alarm zilidir. Gerçek sevgi beklemeyi bilir. Eğer bir şey sizi rahatsız ediyorsa bunu söyleyebilmelisiniz. Karşınızdaki buna saygı göstermiyorsa muhtemelen yanlış kişidir. Söylediğiyle yaptığı uyuşuyor mu acaba? Seni seviyorum diyen ama davranışlarıyla inciten biri tehlikelidir. Ve onunla birlikte olduğunuzda kendinizi rahat hissediyor musunuz? Yoksa sürekli tetikte misiniz? Bu testleri geçemeyen biri dışarıda kalmalı. Çünkü sizin eviniz artık herkesin girebileceği bir yer değil. Bir müze gibi korunan, özen gerektiren bir sığınak olmalı artık. Şu an hayatınızda hiç kimseyi istemiyorsanız bu yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Bu patolojik bir durum değil. Çok doğal bir savunma mekanizması. Kalbiniz size ben henüz hazır değilim ve bu benim hakkım diyor. Bu sesle kavga etmeyin. Ona direnmeyin. Aksine onu kucaklayın. Bir gün gelecek, kapıyı aralayacaksınız. Ama bu sefer daha dikkatli, daha bilinçli ve güçlü biri olarak. Ve girecek olan kişi sizin kırıklıklarınızı altın tozları gibi görecek. Çünkü gerçek sevgi kırıkları değil, bütünü görmektir.